Merhaba. Öte alemdeyken, yani bu dünyada bedenlenmeden önce zaten farkında olduğumuz ama bedenlendikten sonra unuttuğumuz bir alemi konu aldığım yeni bir seri hazırladım. Ruh varlığının fiziki dünyalardaki yaşamı ne kadar gerekli ve önemliyse, ruh varlığının ölüm ötesi yaşamı da bir o kadar önem taşır. Tüm eski inisiyatik geleneklerde fiziksel yaşam ve fizik ötesi yaşam birlikte ele alınırdı. Çünkü bunların birbirlerini tamamlayan iki farklı sürecin parçaları olduğu bilinmekteydi. Her ne kadar doğmadan önce geldiğimiz ve bildiğimiz bir mekana dönecek olsak da, içine girmiş olduğumuz unutma süreci nedeniyle öte aleme uyum sorunu yaşamak tüm varlıklar için kaçınılmaz bir kader olarak görülmektedir. İşte bu nedenle tüm inisiyatik çalışmalarda öte aleme ait bilgiler bu dünyadayken inisiyelere aktarılmaktaydı. Hatta astral seyahat tekniklerinden yararlanılarak inisiyeye gidecekleri mekan daha bu dünyadayken izlettirilirdi. İşte biz bu seriyle öte alemin enginliklerine dolaşacağız. Tüm canlıların değişmez iki kaderi var. Biri doğum, diğeri ise ölüm. Bu ikisi arasında geçen ve adına yaşam dediğimiz süreç içinde her birimizin başından geçen pek çok ayrıntı birbirinden farklı olabilmektedir. Kendimizi şanslı ya da şanssız olarak nitelendirebiliriz. Birimizin yaşamı diğerimizden çok daha rahat ve kolay geçebilir. Her birimizin bu süreç içinde yaşadıkları tamamen kendisine özgü olaylarla doludur. Ama bir başlangıç, bir de bitiş hepimizin ortak kaderi olarak karşımızda durmaktadır. Hepimiz doğduk ve hepimiz öleceğiz. İşte bu noktada hepimiz eşitiz. Ölüm korkusunun altında yatan gerçek nedir? Sahip olduklarımızı kaybetmek mi? Artık dünyada yaşayamayacak olmak mı? Mutlaka herkesin çok haklı sebepleri vardır. Sevdiklerinden ayrılmak ve onları bir daha görememek gibi. Peki bu doğru mu? Sevdiklerimizi bir daha göremeyecek miyiz? Kabul etmek gerekir ki yok olmak fikri başlı başına insanı rahatsız etmeye yetiyor. Evet, ortada gerçekten yok olan bir şey var. Ama bu sadece bedenin yok oluşu. Biz sadece fiziksel bir yok oluş görüyoruz. Bu yok oluşun yeni bir varoluşa atılan adım olduğunu fark etseydik, ölümden bu kadar korkar mıydık? Şunu çok iyi anlamak gerekiyor. Sonun sırrı, başlangıcın sırrında saklıdır. Sonu iyi anlayabilmek için öncelikle başlangıcı iyi anlamak gerekir. Başlangıcın sırrına erebilmiş olsaydık, hiç de sonun akıbetinden bu kadar korkuyor olmazdık herhalde. Çünkü sonun sırrı başlangıcın sırrında saklı. Bu sonsuz evrende, bu sonsuzluğa uzanan yolda ilerleyen biz insanlık ailesi olarak bir gün hepimiz bu dünya gezegeninden ayrılacağız. Ve o zaman bu dünya gezegeninde yaşadıklarımızın tümü kozmik bir anı olarak bilincimizde saklı kalacak. Ölümden sonra neler oluyor sorusunu açıklığa kavuşturabilmek için öldükten sonra gideceğimiz ve öte alem ya da fizik ötesi alem olarak bilinen yerin özelliklerini bilmek lazım.
Bunu bilmek için de öncelikle fiziksel alemle ilgili temel bilgileri hatırlatmakta fayda görüyorum. Gözle görülebilir fizik alem, gözle görülmeyen parçacıklardan oluşur. Ayrıca gözle görülebilen alem ise var olan alemin tamamı değildir. Çünkü biz sadece belirli titreşim seviyesine sahip maddeleri görebiliyoruz. Ezoterik bilgilere göre evren, farklı titreşim seviyelerine sahip olan 7 boyuttan oluşmaktadır. Şu anda 3. boyutta yaşayan bizler için diğer boyutlarda bulunan maddi yapıları bu titreşim farklılığından dolayı görmemiz pek olası değil gibidir. Benzer bilgiler dilsel metinlerde de var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 7 farklı boyuttan 7 gök olarak bahsedilmiştir. Biz şimdilik 3. boyut olan fiziksel dünyamıza geri dönelim. 100 milyon atomu yan yana koyduğumuzda elde edilen uzunluk sadece 1 santimetredir. Hiçlikten gelen sen. İnsan beyninin en büyük yanılgısı adlı videomda bahsettiğim gibi, atomun %99,99'unun boşluk, yani enerjiden oluştuğunu, geriye kalan %0,01'in ise maddeden oluştuğunu söylemiştim. Şimdi bunu bir örnekle açıklayarak zihninde canlandırmana yardımcı olmak istiyorum. Dünyanın en yüksek gökdelenini oluşturan atomların içindeki enerjiyi kaldırmak mümkün olsaydı, geriye bir çay kutusu kadar madde kütlesi kalırdı. Buna karşılık ağırlığı değişmezdi ve aynı ağırlıkta küçücük bir kutu olarak kalırdı o kocaman gökdelen. Yani özetlemek gerekirse, her ne kadar dokunduğun maddeyi sert olarak algılasan da, maddenin temelinde bu sertliği, katılığı sağlayacak bir malzeme bulunmamaktadır. Maddeyi oluşturan atomlar boşluklardan, yani enerji dalgalarından meydana gelir. Kısaca madde dediğimiz şey, yoğunlaşmış bir enerjiden başka bir şey değildir. Burada önemli bir soru oluşuyor. Fiziksel varoluş, ruhsal varoluşun bir yansıması olabilir mi? Tasavvufi Sufi kültürünün temel anlayışlarından biri, fiziksel alemin, ruhsal alemin bir yansıması olduğu düşüncesi. Bu düşünce, tasavvufi anlayışın temel prensiplerinden bir tanesidir. Yine bu düşüncenin bir türevi olarak tasavvufi anlayışta dünyanın bir hayal alemi olarak ifade edildiği biliniyor. Oldukça sembolik bir şekilde dile getirilen bu meselenin ardında yatan gerçek ne olabilir? Bu konuyu biraz açalım. 29 Ekim 1971 tarihinde Sadıklar Planı ismiyle tebliğ veren ileri düzeyli ruhsal varlıklar grubu, ruhsal celselerinde bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş. Bu celsenin tam metnini Doktor Bedri Ruhselman'ın kitabında bulabilirsin ve inceleyebilirsin. Ama ben kısa ve öz bir şekilde açıklayacağım. Ruhsal varlıkların celselerine geçen konuşma ve bilgilendirmeyi aktarıyorum. Fiziki bir gezegenin meydana gelişi, çok ince titreşim vasatlarında meydana getirilen bir düşünce şekliyle başlar. Düşünce şekli, bir yüce varlığın, ebedi ve ezeli olan bire hizmette bulunan bir yüce varlığın düşünce şeklidir. Tanrı, evreni yaratmayı diledi dendiği zaman, varlığa göre dilemek ve düşünmekle yaratmak aynı şeydir. Var olan varlık, kendini idrak edebildiği için varlığını anlar. Dolayısıyla bu varlığa ait olan tüm yaratmalar hakkında bilgi edinebilirsin.
ve Tanrı dünyayı meydana getirmeyi tahayyül etti sözü doğrudur. O güç ki ebedi ve ezeli olan birdir. Tahayyül etmiştir ve her şeyiyle hakimdir, mabuttur. Bütün dünya sistemine bağlı varlıklar bu tahayyül küresi içerisinde bulunur. Bunun gibi nice tahayyül küreleri birin ilahisine uygun olarak bire tekamül okulu olarak mevcuttur. Bu tahayyül küresi en incesinden en kabasına kadar her türlü titreşim içinde barındıran fizik ve ruhi alemlerin içinde mevcut olarak taşır. İşte mabuta yapılacak kulluk, onun küresi içerisinde, onun tahayyülünden dolayı, onun yaratıcı, meydana getirici, imkan bahşedici bu rahmetinden dolayı ona şükretmekten ibarettir. Serimizin ilk videosunu Mevlana'nın tek bir cümlesiyle özetlemek gerekirse, bu cihan külli aklın bir düşüncesinden ibarettir. Serinin ilk videosunda öte alemi daha iyi anlayabilmek ve algılayabilmek için fiziksel alemin ezoterik bilgilerini ve açıklamalarını aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda öte alemin genel özelliklerinden, spatyumdan, spatyumun kademelerinden ve en çok merak edilen astral alemden bahsedeceğim. Sevgiyle ve ışıkla kal.